Topallayan eşek ve kurt masalı. Bir varmış bir yokmuş. Ormanda hayvan çokmuş ama hayvanların aklını kullananı pek yokmuş. Çok eski zamanlarda ormanların birinde birçok hayvan bir arada yaşarmış. Bu ormanda eşeğin biri çayırda otluyormuş. Bakmış uzaktan bir kurt geliyor. Kaçsa kaçamayacak. Kurt mutlaka ona yetişip yakalayacak. Hemen aklına bir kurnazlık gelmiş. Başlamış topallamaya. Kurt yaklaşmış. "Ne oldu sana? Niye topallıyorsun?" diye sormuş. Eşek de "Hiç sorma dostum. Bir çitten geçiyordum. Ayağıma diken battı. Canım öyle acıyor ki" diye karşılık vermiş. Kurt önce pek aldırmamış. Eşeği mideye indireceğini düşündükçe ağzı sulanmış bizim kurdun. Eşek, "Anladım senin niyetini ama bari şu dükeni çıkar da ağzına batmasın" demiş. Bunun üzerine kurt eşeğin sözüne kanmış ve gelip eşeğin arka ayağını kaldırıp dikeni aramaya başlamış. O ararken eşek tam kurdun ağzının orta yerine öyle bir tekme vurmuş ki kurt yediği tekmeyle afallamış, neredeyse bayılacak olmuş. Gözünün önünde yıldızlar uçuşmaya başlamış. Dişleri boncuk boncuk ağzına dökülmüş, yığılmış ağzında. Acı ile kıvranırken bir yandan da "Oh olsun bana, ben babamdan kasaplık öğrendim. Ne diye doktorluğa kalkışıyorum ki?" demiş. Ava giderken avlanmak diye buna derler. Aklını kullanmadan hareket edersen başına böyle şeyler gelebilir. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Bu masalın da sonunu getirdik. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri aklını kullanıp öyle hareket edenlere, biri de masalı anlatana. Nasrettin Hoca ve Ceviz Ağacı. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda bir Nasrettin Hoca varmış. Hoca çokmuş ama Nasrettin gibisi de yokmuş. Derin bilgisi ve ince esprileriyle etrafında çok sevilen Nasrettin Hoca bir gün yollara düşmüş. Eşeğiyle tarlaların arasında toprak yolda yavaş yavaş gidiyormuş. Hoca bir işini halletmek için kasabaya gidecekmiş. Ama havanın sıcak olmasından dolayı tarlasındaki ceviz ağacının gölgesinde biraz dinlenmek istemiş. Eşeğini güzel gölgeli ve bol otlu bir yere bağlayan hoca ceviz ağacının gölgesine geçmiş, şöyle bir uzanıp dinlenmek istemiş. Bu sırada da etrafı izliyormuş. Birbirinden güzel, çeşit çeşit ürünlerin olduğu tarlaları bir bir seyrediyormuş Nasrettin Hoca. Birden gözüne kabak ilişmiş. Bakmış ki kabak yerde koca koca bal kabağı meyveleri tutmuş. Her biri kilolarca gelecek büyüklükte kabaklarmış bunlar. Sonra da gölgesinde oturduğu ceviz ağacına bakmış. Koskoca ceviz ağacındaki küçük küçük meyveleri görünce hoca kendi kendine düşünmüş. Sen koskoca bir ceviz ağacı ol da küçük küçük meyvelerin olsun demiş. Bir şu ceviz ağacının heybetine, bir de yerdeki kabağa bak. Kabak koca koca meyveler verirken bizim koskoca ceviz ağacı küçücük meyveler veriyor demiş. Nasrettin Hoca birazdan
Gölgenin serinliğinde tam uykuya dalacağı sırada kafasına pıt diye bir ceviz düşmüş. Hoca birden irkilivermiş ve az önce düşündüklerinin olmamasına çok sevinmiş. Koskoca ceviz ağacında koca koca kabaklar olsa ve hocanın başına düşseydi neler olabilirdi? Bunu düşünmek bile istememiş. Doğada güzel bir düzen var. İyisi mi bu düzene hiç karışmamak demiş Nasrettin Hoca. Sonra da eşeğine binmiş, kasabaya doğru yola koyulmuş. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri Hoca Nasrettin'e, biri de masalı anlatana. Küçük Sıpa masalı. Bir varmış bir yokmuş. Herkes tilki olmasa da etrafta kurnaz çokmuş. Uzak ülkelerin birinde bulunan küçük bir köyde bir anne eşek ve küçük sıpası mutlu mesut yaşarmış. Anne eşek yavrusu sıpaya nelere dikkat etmesi gerektiğini her gün anlatır, onu tehlikelere karşı korumaya çalışırmış. Hayatı öğrenebilmesi için de anne eşek küçük yavrusu sıpayla beraber kırlarda gezer dolaşır. Ona neleri yemesi gerektiğini, hangi hayvanlardan çekinmesi gerektiğini, kendisine hangi hayvanların zarar verebileceğini anlatırmış. Bizim küçük Sıpa da annesini büyük bir dikkatle dinler, onun söylediklerine göre yaşamaya çalışırmış. Böylece günler günler geçmiş. Bizim küçük Sıpa bir gün yuvasından çıkmış, kırlarda tek başına gezmeye gitmiş. İleride çalılıkların içinde bulunan kurnaz tilki de küçük Sıpa'yı görür görmez hemen yanına gitmiş ve ona "Oo, bu ne güzellik, bu ne zarafet" demiş. "Bugüne kadar gördüğüm en güzel Sıpa sensin" demiş. Gözlerinin güzelliğinden de bahsetmeyi unutmamış. Küçük Sıpa tilkiye çok teşekkür etmiş. Onun çok kibar biri olduğunu ve ömründe ilk defa kendisi gibi biriyle karşılaştığını söylemiş. Kurnaz tilki de bizim küçük Sıpa'ya kendisiyle birlikte ormandaki yuvasına gelirse ona iyi bir ev sahipliği yapacağını ve onu güzel bir şekilde misafir edeceğini söylemiş. Küçük Sıpa tilkinin söylediğini kabul etmiş. Annesinin söylediklerini bir an olsun unutan küçük Sıpa tilki ile birlikte bir patikada yola koyulmuşlar. Sonra yolda giderken bir tavşan çalılıkların arasından çıkıp küçük Sıpa'ya seslenmiş. "Hey dostum, sakın tilkinin yuvasına gitme. En son tilkinin yuvasına giden yavru geyik maalesef kayıplara karıştı. Haberin olsun" demiş. Küçük Sıpa tavşanın söylediğini duyar duymaz hemen dört nala oradan kaçıp annesinin yanına ulaşmış. O kadar hızlı koşmuş ki yetişse bir yarış atı ancak yetişebilirmiş küçük Sıpa'ya. Annesinin yanına döner dönmez yaşadıklarını anlatan küçük Sıpa çok üzgün olduğunu belirtmiş. Annesinin öğütlerinin bir an için aklından çıkması neredeyse canına mal oluyormuş. Anne eşek de küçük Sıpa'ya geç de olsa hatasından dönmesinin çok iyi olduğunu, bundan sonra da daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Anne eşek ve küçük Sıpa yuvalarında mutlu mesut yaşamışlar. Açık havalarda kırlara çıkmışlar. Bol bol eğlenmişler. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri
öğütlere kulak verenlere, biri de masalı anlatana. Kurdun Krallığı Masalı. Bundan yıllar önce bir ormanın birinde bir kurt kendini kral ilan etmiş. Adaletini göstermek için hemen bir kanun yayınlamış. Yayınladığı bu kanuna göre her hayvanın yakaladığı avlar belirli bir yerde toplanacak. Böylece hiçbir hayvan açlık sıkıntısı çekmeyecekmiş. Teklif büyük bir coşkuyla karşılanırken eşek söz alarak şöyle demiş: "Bu asilce sözlerden dolayı kralımızı kutlarım ama önce bunu kendisinin uygulaması gerekmez mi? Çünkü dün yakaladığı avı tek başına yemek için kendi evine götürdü. Bize de pay vermedi." Bunun üzerine diğer hayvanlar bu defa da eşeği alkışlamışlar. Kurt biraz düşündükten sonra yayınladığı kanunu iptal etmiş. Bu masalımızda da kurdun yaptığı gibi insanlar bir kanun koyuyorlarsa önce buna kendileri uymaları gerekir. Kendileri uymuyorsa öyle bir kanuna ihtiyaç yok. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kanuna hukuka uyanlara, biri de masalı anlatana. Tilki ile at masalı. Bir zamanlar çiftliğin birinde bir at yaşarmış. Gel zaman git zaman bu at yaşlanmış ve artık iş yapamaz hale gelmiş. Uzun yıllar çiftliğe hizmet eden bu at yaşlandığı için artık çiftliğin sahibi tarafından kapının önüne koyulmuş. Burada çalışmayana yemek yok. Çabuk git, diğer hayvanlara kötü örnek oluyorsun. İlla kalmak istiyorsan da seni çiftliğe tekrar almam için bir şartı yerine getirmen gerekir. O da bana bir aslan getirmen demiş. At sahibinin bu yaptığına çok üzülmüş. Uzun süre çiftlikte yaşadığı için orman hayatına da ayak uyduramamaktan çok korkuyormuş. Çünkü eskisi kadar genç ve güçlü değilmiş. Yine de ormana doğru gidip kendisine mutlu, huzurlu bir yer aramaya başlamış. Orman yolunda üzgün üzgün giderken karşısına bir tilki çıkmış. "Hayırdır dostum, böyle üzgün üzgün nereye gidiyorsun?" demiş. At da "Ah ah, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün?" diye içlenmiş ve olanları bir bir tilkiye anlatmış. Tilki de bu durum karşısında hemen bir kurnazlık düşünmüş. Aklına son günlerde kendisine çok kötü davranan, avladığı yiyeceklerden hep pay alan, bazen de neredeyse kendisine yiyecek bırakmayan aslan gelmiş. Tilki ata dönüp "Bu işi oldu bil. Yapman gereken bir ağacın altına ölü gibi yatıp beklemek" demiş. At bir ağacın altına yatmış. Tilki bu arada aslanın yanına gitmiş. "Aslan Hazretleri, nihayet kısmetimiz ayağımıza geldi. Şu az ileride bir at düşüp öldü. Ağacın altında yatıyor. Bir çiftlik atı bu besbelli. Çünkü oldukça etli butlu. Günlerce ziyafet çekeriz. Bol bol karnımızı doyururuz" demiş. Aslan da "Ben de günlerdir açlık çekiyordum" demiş. Ve tilkinin söylediği yere atın yanına doğru yürümeye başlamış. Aslan atı görür görmez hemen üzerine atlamak istemiş ama tilki aslanı uyarmış. "Aslan Hazretleri, bu avı sizin mağaranıza götürelim. Orada rahat yeriz. Burada yemeye başlarsak sırtlanlar, akbabalar bize rahat vermezler" demiş. Aslan da "Haklısın. Peki bu koca atı mağaraya nasıl götüreceğiz?" demiş. Tilki kurnazca bir çözüm bulmuş. "Çok güçlü ayakların var. Atı
senin kuyruğuna bağlarım. Sen mağaraya giderken at da arkandan sürüklenir gelir demiş. Aslan tilkinin söylediğini hemen kabul etmiş. Tilki atın kuyruğunu aslanın kuyruğuna bağlamış ve bu arada da atın kulağına eğilerek benden buraya kadar, artık gerisi sana kalmış demiş. At tilkiyi duyar duymaz ayağa kalktığı gibi çiftliğe doğru 4 nala koşmaya başlamış. Aslan da arkasından sürüklenerek çiftliğe kadar gelmiş. Atın koca aslanı kuyruğundan tutup getirdiğini gören çiftlik sahibi söylediklerinden ve yaptığından çok utanmış. Aslanı bir güzel yakalayıp bir kafese koymuş. Ve o günden sonra da ata ömrünün sonuna kadar güzelce bakmış. O günlerden sonra at çiftlikte, tilki de ormanda mutlu mesut yaşamış. Tilkinin başına bela olan aslan cezasını bulmuş ve bir kafese hapsedilmiş. Tilkiye yaptığı zorbalığın cezasını çekmiş. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri zorbalığa karşı duranlara, biri de masalı anlatana. Çirkin ördek yavrusu. Bundan yıllar önce, çok eski zamanlarda köyün birinde kuluçkalarından yumurta çıkmasını heyecanla bekleyen bir anne ördek varmış. Günler geçerken kuluçkaların çatlama zamanı gelmiş ve tüm yumurtalar tek tek çatlayıp yavru ördekler dışarı çıkarken kuluçkadaki yumurtalardan biri çatlamamış. Çok güzel yavrulara sahip olan anne ördek çatlamayan yumurtasından da güzel bir ördek yavrusunun çıkmasını beklemeye başlamış. Bir süre sonra kalan yumurta da çatlamış. Ancak yumurtadan çıkan yavru anne ördeğin beklediği gibi güzel değilmiş. Aksine çirkinmiş. Anne ördek bu yavru güzel görünmese de diğer yavrularından ayırmamaya çalışmış. Ama maalesef diğer yavrular bizim çirkin ördek yavrusunu dışlamışlar. Ve çirkin ördek yavrusu bu duruma çok üzülmüş. Kardeşlerinin yanına gitmeye çalışmış. Ama her seferinde kardeşleri onu bir türlü sevemediği için hiç onunla birlikte vakit geçirmek, oyun oynamak istememişler. Hatta onunla geri gelmiş, dalga geçmişler. Bu duruma dayanamayan çirkin ördek yavrusu bir gün evden kaçmaya karar vermiş. Sabah erkenden annesi ve kardeşleri uyurken evden kaçmış. Maksadı kendisine benzer birilerini bulmak ve çirkin olmadığını ispat etmekmiş. Gittiği yerlerde çok sayıda kuşla karşılaşan ördek hiçbirinin kendisine benzemediğini fark etmiş. Ancak yılmamış, usanmamış, kendi gibi birinin olacağına çok inanmış. Günler sonra çirkin ördeğin yolu bir göle düşmüş. Bu gölde yaban ördekleri yüzüyormuş ve çirkin ördek yavrusu yaban ördeklerini izlemeye başlamış. Derken birden bir avcı çıkmış ve gölde bulunan ördeklere tüfeğiyle ateş etmeye başlamış. Bizim küçük yavru bu durum karşısında çok korkmuş ve otların arasına saklanmış. Ama avcının köpeği onun kokusunu alıp otların arasında yakalayıvermiş. Ama maalesef köpek bizim küçük ördeğin çirkinliğini görünce oradan kaçmış gitmiş. Annesi ve kardeşlerinden sonra avcının köpeğinin de benzer tepki vermesi çirkin ördeğin daha da çok canının sıkılmasına sebep olmuş. Günlerce kendisi gibi olan birini bulmak için yürüyen yavru ördek çok yorulmuş
Bir ormana yolu düşünce burada dinlenmek istemiş. Ancak hava soğuk olduğundan üşümeye başlamış. Çirkin ördek yavrusu titrerken ormana odun için gelen çocuklar onu görmüşler ve ısınması için evlerine götürmüşler. Evlerinde önce onun ısınmasını sağlamışlar. Sonra da bir güzel besleyip karnını doyurmuşlar. Ayrıca çirkin ördek yavrusundan hiç korkmamışlar. Onların kendinden korkmaması ve sevmesi bizim çirkin ördek yavrusunu çok mutlu etmiş. Çocuklar ördeği çok sevmişler ancak evlerinde bulunan kedi bu ördeği hiç sevmemiş. Bu nedenle onun evden gitmesi için birbirinden farklı planlar yapmış. Bir gün şişede duran sütü dökmüş ve hemen odadan çıkıp bahçeye geçmiş. Çocuklar odaya girdiklerinde bizim çirkin ördek yavrusunun odada olmasından dolayı sütü ördeğin döktüğünü sanmışlar ve maalesef onu bu yaramazlığıyla bakamayacaklarını düşünüp sokağa terk etmişler. Çirkin ördek yavrusu, kardeşleri, annesi, avcının köpeği ve en son kendisini çok seven bu çocukların yaptıkları sonunda da daha da çok üzülmüş ve bir daha yollara düşmüş. Çirkin ördek yavrusu o kadar çok üzülmüş ki üzüntüden ne kadar yol yürüdüğünü, nerelere gittiğini bile fark edememiş. Uzun süre yürüdükten sonra ve umudu iyice tükenmeye başladığında çirkin ördek yavrusu güzel bir göle ulaşmış ve buradaki kuşların kendisine benzeyip benzemediğini incelemeye başlamış. Kuşların arasında Kuğu isimli kuş onun çok dikkatini çekmiş. Kuğuyu izlerken çok susadığı için gidip gölden su içmek istemiş. Göle yaklaştığı sırada suda yansımasını görünce küçüklüğünden kalma gri ve çirkin tüylerin yerine bembeyaz tüylerin parlak bir şekilde çıktığını ve Kuğu adındaki kuşa çok benzediğini fark etmiş. Bizim çirkin ördek yavrusu o kadar güzelleşmiş, o kadar güzelleşmiş ki anne ördekten bile daha heybetli, daha da güzel bembeyaz tüyleri ve çok güzel bir boynu olan bir kuğu olmuş. Karşılaştığı kuğuyla tanışıp arkadaş olduktan sonra gölde yaşayan diğer kuğularla da bir güzel kaynaşmış ve çocukluğunda yaşadığı kötü şeylerin aslında yuvasının karışmasından dolayı olduğunu anlamış. Bu yaşadıklarından dolayı da artık diğer hayvanlara görünüşlerinden dolayı asla kötü davranmamaya, onları nasıl görünürlerse görünsünler bir dost, arkadaş olarak görmeye karar vermiş. Ve bundan sonraki hayatında da göldeki kuğularla mutlu mesut yaşamış. Çirkin ördek yavrusu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Birisi bu masalı dinleyenlere, birisi dış görünüşe önem vermeyip herkesi sevenlere, biri de bu masalı anlatana. Kurt ile Köpek Masalı. Bundan yıllar önce bir çiftlikte bulunan köpekler çiftlikten kuş uçurmaz olmuşlar. Tabii ormandaki kurt da bu durumdan çok etkilenmiş. Uzun zaman aç kalmaktan çok zayıflamış ve bir tazıya dönmüş bizim kurt. Kurt bir gün ormanda gezerken bir köpek görmüş.
Bu köpek gayet besili, tombul, parlak tüyleri olan bir köpekmiş. Ve ormanda yolunu şaşırdığı da her halinden belliymiş. Kurt kendi kendine düşünüp bu köpeği yersem ne güzel olur. Bir güzel karnımı doyururum demiş. Kurt saldırıya geçecekmiş ama çekinmiş. Biraz alttan alıp köpeğe yaklaşmış ve şöyle demiş. İyi ense yapmışsın. Çok da parlak tüylerin var. Bunun karşısında köpek de siz de yapabilirsiniz. Benim gibi beslenmeyi isteseniz siz de beslenirsiniz. Yaşamak sayılmaz sizinki. Hem böyle aç, sefil dolaşmak hayat değil demiş. Böyle bir hayat mı olur? Ne bir rahat uyku ne de ağız tadıyla yenen bir yemek var. Gelin benim yanıma. Dünya varmış dersiniz. Kurt bunun üzerine bayağı merak etmiş. Nasıl bir hayatmış bu ki? Sormuş. Yaşadığın yerde işim ne olacak benim demiş. Köpek gülmüş. Hiç. Fakir fukaraya saldırıp avlayacaksın. Evin adamlarına da kuyruk sallayacaksın. Sahibine hoş görünmek tek görevin. Bunun karşılığında da artık ne varsa hepsi senin. Tavuk kemiği mi, balık mı, keçi kemiği mi, bıldırcın, yumurtalar hepsi bol bol önüne koyulur. Karnını doyurursun bir güzel demiş. Ayrıca bol bol sevgi gösterisinde bulunurlar. Sırtını okşarlar. Sabah akşam keyif yaparsın demiş. Bizim kurdun ağzı kulaklarına varmış. Gözleri dolmuş sevinçten. Köpeğin peşine takılmış. Birlikte çiftliğe doğru yol alırken köpeğin boynunda bir iz görmüş. Bu iz de ne böyle demiş. Köpek de hiç deyince kurt üstelemiş. Köpek değmez. Boş ver. Konuşmaya bile gerek yok demiş. Kurt köpeğin söylemesi için üsteleyince köpek önemli bir şey değil. Tasmanın yeri o demiş. Kurt çok şaşırmış. Ne? Tasma mı bağlıyorlar? O zaman her istediğin yere rahat bir şekilde gidemezsin demiş. Köpek de sorun edecek bir şey yok. Ne çıkar ki bir tasmadan demiş. Kurt bu sözler karşısında köpekten ayrılmış ve ormanda başka bir yöne doğru yürümeye başlamış. Bu arada da köpeğe dönüp sizin olsun kuzu eti de kemiği de. Ben özgürlüğümü kimselere veremem. Kimsenin de boyunduruğu altına giremem demiş ve uzaklaşmış gitmiş. Gidiş o gidiş. O zamandan beri ormanda özgür bir şekilde yaşıyormuş bizim kurt. Özgür bir şekilde yaşamak hayatta her şeyden kıymetli. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri özgürlüğüne düşkün olanlara, biri de masalı anlatana. Tavşan ile Kaplumbağa masalı. Bir varmış bir yokmuş. Bundan uzun zaman önce ormanın birinde yaşayan, kendini beğenmiş bir tavşan varmış. Bu tavşan ormanda hoplaya zıplaya gezinir ve herkesten hızlı olmasıyla övünürmüş. O kadar çok övünürmüş ki artık diğer hayvanlar bu tavşanın kendisini övmesinden sıkılmışlar. Tavşan çoğu zaman bu ormanın en hızlısı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen dermiş. Diğer hayvanlar da onunla yarışmak istemez. Ama bir yandan da onu birisinin yenmesini isterlermiş. Çünkü tavşanın yenildiğinde eskisi gibi kendini beğenmişlik yapmayacağını düşünüyorlarmış. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım, beni hiç kimse geçemez, beni geçecek kişi daha
anasının karnından çıkmadı demesi diğer hayvanları çok rahatsız edermiş. Ayı ve kurt konuşurlarken ayı birisi çıkıverse de şu tavşana dersini verse belki böylece akıllanır da artık ben çok hızlıyım, benden hızlısı yok demeyi bırakır demiş. Kurt da bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Geçebilecek bir hayvan bulabilir miyiz bilmiyorum demiş. Bu konuşmayı duyan kaplumbağa hemen oradan lafa karışmış ve demiş ki ben tavşanla yarışırım. Ayıcık bunu duyunca çok şaşırmış. Sen mi yarışacaksın demiş. Kurt da bu ormanın en hızlı hayvanı tavşan. Sen bu halinle tavşanı geçmeyi mi planlıyorsun diye şaşkınlığını belirtmiş. Kaplumbağa da siz onu bana bırakın. Ben tavşanı yarışmada yeneceğim demiş. Ve kaplumbağa daha sonra tavşanın yanına giderek tavşana iyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Var mısın birlikte yarışalım demiş. Tavşan kaplumbağanın bu teklifini duyunca hem çok şaşırmış hem de sevinmiş. Çünkü uzun süredir hayvanlarla yarış yapmıyormuş. Kaplumbağa da duydum ki ormanın en hızlı hayvanı senmişsin. Yani kendini ormanın en hızlı hayvanı sanıyormuşsun. Seninle yarış yapmak istiyorum. Böylece ormanın en hızlısı kimmiş ortaya çıksın demiş. Bunu söyleyince de bizim kendini beğenmiş tavşan basmış kahkahayı ve devamında şöyle demiş. Kaplumbağa kardeş, senin beni geçebilmen imkansız. Tamam, istediğin yerde, istediğin gün bir yarış düzenleyelim de kimin daha hızlı olduğunu sen de gör demiş. Kaplumbağa da tavşanın teklifine tamam o zaman hemen yarın sabah birlikte yarışıyoruz. Ormanın içindeki patika yolda yarışacağız. Hazır ol demiş. Tavşan da kaplumbağanın teklifini kabul etmiş ve yarın sabah buluşmak üzere ayrılmışlar. Ertesi gün olmuş ve yarış zamanı geldiğinde tavşan ile kaplumbağa patika yolda bir araya gelmişler. Tavşan yarışmak için gelmiş ama sanki yarışmayı kazanmış bir edayla da hadi bir an evvel şu yarışma başlasın da birinciliğimi ilan edip kahvaltımı yapmaya evime gideyim demiş. Kaplumbağa da gayet alçak gönüllü bir şekilde bu sözünün karşılığında hiçbir şey söylememiş. Ve birazdan yarış başlamış. Yarışın başlamasıyla birlikte tavşan çok hızlı bir şekilde ok gibi fırlamış. Ve bizim kaplumbağa çok yavaş hareketlerle tavşanın gerisinde kalmış, yavaş yavaş yoluna devam etmiş. Tavşan biraz koşunca az ilerideki bir ağacın gölgesine oturup dinlenmeyi düşünmüş. İçinden de nasıl olsa bu kaplumbağa bu yarışı bitiremez. Ben her türlü yenerim. İyisi mi şurada biraz dinleneyim diye düşünmüş. Tabii bizim kendini beğenmiş tavşan ağacın gölgesinde dinleneyim diye oturunca uyuyakalmış. Uyuyakaldığı için de kaplumbağa emin ve yavaş adımlarla da onu geçip yarışmayı kazanmış. Tam kaplumbağanın bitiş çizgisine vardığını gören tavşan ağacın gölgesinde gözlerini açmış ama iş işten geçmiş. Sonuçta hızlı koşan, kendini beğenmiş tavşan bizim yavaş mı yavaş kaplumbağaya yenilmiş. Kaplumbağanın yarışı kazanmasına bütün ormandaki hayvanlar sevinmişler. Hepsinin ortak düşüncesi artık
kendini beğenmiş tavşanın böbürlenmelerini duymayacak olmalarına sevinmişler. Hepsinin ortak düşüncesi, kendini beğenmiş tavşan iyi bir ders aldı olmuş. O günden sonra ne mi olmuş? Bizim kendini beğenmiş tavşan yaptığının yanlış olduğunu anlamış ve artık ormanda yaşayan diğer hayvanların hiç sevmediği, kendini beğenmiş hareketleri yapmayı bırakmış. Diğer hayvanlarla dost bir şekilde, özellikle de kaplumbağayla iyi bir arkadaş olarak mutlu bir hayat sürmüş. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri alçak gönüllü olanlara, biri de masalı anlatana. Tilki ile keçi masalı. Günlerden bir gün tilkinin biri ormanda gezintiye çıkmış. Ormanda bir o yana bir bu yana gezerken bir yandan da nasıl kurnazlıklar yapsam diye aklından geçiriyormuş tilki. O sırada önünde duran kuyuyu görememiş ve adımını attığı gibi kendini kuyunun dibinde buluvermiş. Kuyudan çıkmak için çok uğraşmış, çabalamış ama bunu başaramamış. Çünkü kuyunun boyu tilkinin boyunun neredeyse 2 katı yükseklikteymiş. En sonunda uğraşmaktan, çabalamaktan yorgun düşen tilki çaresiz bir şekilde kuyuda beklemeye başlamış. Kuyunun içinde oturup birilerinin gelmesini beklerken birden bir sesler duymuş. Bu gelen kuyudan su içip susuzluğunu gidermek isteyen bir keçiymiş. Tilki keçiyi görür görmez kuyudan kurtulabilmek için bir kurnazlık düşünmeye başlamış. O sırada keçi tilkiye seslenmiş. Tilki kardeş, merhaba. Kuyunun dibinde ne yapıyorsun? Neden oraya girdin acaba? Demiş. Tilki kurnazlığıyla cevap vermiş. Bugün hava çok sıcaktı. Dışarıda sıcakta oturmak istemedim. O nedenle kuyuya girdim. Hem de kuyuda içmek için buz gibi ve tertemiz su var. Sen de gelsene buraya. Hem serinlersin hem de susuzluğunu giderirsin demiş. Keçi tilkinin kendisini kandırdığını bilemeden kuyunun dibindeki tertemiz ve serin sudan içebilmeyi hayal edip kuyunun içine atlamış. Kuyunun dibi gerçekten de serinmiş. Üstelik temiz ve serin sudan da bol bol içmiş keçi. Birazdan tilki ile sohbet etmeye başlamışlar. Aradan birkaç saat geçtikten sonra bizim kurnaz tilki keçiye seslenmiş. Keçi kardeş, günün sıcağını kuyunun içinde serin serin oturarak atlattık. Artık akşam oldu, havada serinledi. Çıkıp evimize gidelim demiş. Keçi kuyudan nasıl çıkacağını bilmiyormuş. Tilki biliyordur herhalde deyip tamam tilki kardeş çıkalım ama nasıl çıkacağız? Kuyu çok derin demiş. Tilki de ne var bunda? Sen ön bacaklarını kuyuya dayayıp arka ayaklarının üzerinde dur. Ben de senin sırtına basıp çıkarım. Sonra da ben yukarı çıktığımda uzanır seni yukarı çekerim demiş. Keçi tilkinin bu teklifini hemen kabul etmiş. Tilkinin söylediklerini bir bir yapmış. Tilki de keçinin sırtına çıkıp bir güzel kuyunun dışına çıkmış. Kuyunun dışına çıkan tilki ormana doğru yürümeye başlamış. Bu arada keçi hey tilki kardeş beni kuyudan çıkarmadan nereye gidiyorsun demiş. Tilki de seni oradan uzanıp yukarı çekebileceğimi mi düşündün? Görmüyor musun kuyu ne kadar da yüksek? Aklını kullansaydın da kuyuya girmeden önce
nasıl çıkacağını düşünseydin demiş ve dönüp gitmiş. Keçi sonunu düşünmeden yaptığı iş nedeniyle çok pişman olmuş ama artık iş işten geçmiş. Aklı olanlar sonunun ne olacağını düşünmeden bir işe başlamazlar. Siz de keçi gibi düşünüp taşınmadan bir işe başlamayın. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri aklını kullananlara, biri de masalı anlatana. Aç gözlü köpek masalı. Bundan yıllar önce küçük bir köyde küçük bir çiftlik evi varmış. Bu çiftlik evinde tavuklar, inekler, koyunlar ve bir de köpekler varmış. Bu köpekler hem çiftlikteki hayvanları korurlar hem de birlikte arkadaşça yaşarlarmış. Hep birlikte güzel zaman geçirirlermiş. Bu köpeklerden birisi de aç gözlü köpekmiş. Neden mi aç gözlü köpek diyorlarmış? Anlatayım. Bu köpek günlerden bir gün güzel bir kemik parçası bulmuş. Bulduğu bu kemik parçasını da diğer köpeklerden saklayarak tek başına yemek istemiş. Arkadaşları görürse onlar da kemikten yemek isterler diye kemiği kapmış, ormana doğru yürümüş. Masal bu ya, az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sonunda dere kenarında güzel bir yere varmış. Bizim aç gözlü köpek bu güzel derenin kenarında dururken suya baktığında ağzında kemik olan bir köpek görmüş. Köpeğin ağzındaki kemik parçası çok güzel olduğu için bizim aç gözlü köpek kendi kendine "Ne kocaman bir kemik parçası, tam da ağzıma layık, onu ben yemeliyim" demiş. Aç gözlü köpek derenin içindeki köpeğe doğru havlayarak onun ağzındaki kemiği almak için hamle yapmış. Ama bizim köpek ağzındaki kemiği dereye düşürmüş. Düşürdüğü kemik derenin sularına kapılıp giderken bizim açgözlü köpek de arkasından bakıp iç geçirebilmiş sadece. Ve o zaman anlamış. Aslında başka köpek yokmuş. Deredeki yansıma kendi görüntüsünün yansımasıymış. Bu davranışından pişman olmuş ama maalesef o güzel kemik suya kapılıp gitmiş. Ve bizim köpek aç gözlü olmanın kötü bir şey olduğunu geç de olsa anlamış. Bulduğu kemiği arkadaşlarıyla paylaşsaydı kendisi de o güzel kemikten bir parça yer, karnını doyururdu. Ama açgözlülük yaptı, kemiksiz kaldı. Açgözlülük yapmanın değil, paylaşmanın güzel olmuş olduğunu öğrendi. O günden sonra da çiftlikteki köpek arkadaşlarıyla her şeyini paylaştı. Bu masalımız da burada bitti. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri açgözlülük yapmayıp paylaşmasını bilenlere, biri de masalı anlatana. Güzel ve çirkin masalı. Bundan yıllar önce ülkenin birinde zenginliğiyle dillere destan bir tüccar varmış. Bu zengin tüccarın 3 tane de kızı varmış. Tüccarın kızlarının huyları aynı değilmiş. Kızlardan ikisi oldukça bencil ve kötü niyetlilermiş. Kızlardan biri ise sarışın, mavi gözlü, güzelliği yanında bir o kadar da iyi kalpli ve yardımsevermiş. Bu nedenle de
Kızın adı Güzelmiş. Bu zengin tüccarın çok sayıda ticaret yaptığı ticaret gemileri varmış. Ama bir gün adamın gemilerinin hepsi bir bir denizde çıkan fırtınada batmış. Gemileri batan tüccarın tüm zenginliği de kaybolup gitmiş. Tüccarın elinde bir tek kasabadaki küçük bir ev kalmış. Zenginliğin bittiğini öğrenen iki bencil kardeş duruma çok üzülmüşler ve bu üzüntülerinden dolayı da evde iş yapmamaya başlamışlar. Bu küçük evin bütün işlerini Güzel isimli güzel kız yapıyormuş. Günler birbiri ardına sıkıntılı bir şekilde geçerken tüccar gemilerin batmadığını, limana geldiğini haber almış. Hemen bu durumun doğruluğunu öğrenmek amacıyla da limana gitmeye karar vermiş. Yola çıkmadan önce de 3 kızıyla konuşmuş. Onların kendisinden bir isteği olup olmadığını sormuş. Bunun karşılığında da iki bencil kız kendisinden altın, gümüş, elmas takılar istemişler. Rengarenk yepyeni elbiseler istemişler. Bunun üzerine tüccar baba güzel olan kızına dönüp sormuş. "Benden ne istersin kızım?" demiş. Güzel isimli kız ise babasından sadece bir tane gül istediğini söylemiş. Bundan sonra tüccar evden ayrılıp limana doğru yola koyulmuş. Tüccar gerçekten de limanda gemisini bulmuş ve gemisindeki paraların hepsini almış. Ama ne yazık ki bu paraları dolandırıcılara kaptırmış. 5 parasız kalmış bizim tüccar. Dolandırılmasına çok üzülen tüccar evine gitmek için yola koyulmuş. Atına binip ormana doğru yola koyulan adam karanlıkta ve soğukta çaresiz bir şekilde ilerliyormuş. Ormana girdiğinde de hem çaresizlikten hem de yabani hayvanların seslerinden dolayı çok korkan tüccar yine de durmamış, yoluna devam etmiş. Bu şekilde yoluna devam ederken yoluna görkemli bir şato çıkmış. Şatodan çok etkilenen tüccar atından inip pencereden bakmış ama şatoda kimseleri görememiş. Gösterişli eşyaların olduğu şömineli odalara hayran kalmış. Seslenmiş, "Kimse var mı? Ev sahibi," demiş ama hiçbir karşılık gelmemiş. Tüccar kapının açık olduğunu fark edince şatoya girmiş. İçeriye girdiği odadaki masada bulunan yemeği bir güzel yiyip karnını güzelce doyurmuş. Daha sonra da uykusu gelen tüccar orada bulunan yatakta bir güzel uyuyup dinlenmiş. Sabaha kadar güzel bir şekilde uyuyan tüccar sabah dinlenmiş bir şekilde uyanmış. Uyandığında da gözlerine inanamamış. Çünkü akşam yemek yediği masada birbirinden leziz yemekler varmış. Bu masadaki yemeklerle karnını bir güzel doyuran tüccar bu iyiliği kendisine bir perinin yaptığını düşünmüş. Bu iyiliği kendisine yapana teşekkür etmek için şatoda etrafına çok bakınmış ama kimseleri görememiş. Sonunda şatodan ayrılıp kızlarının yanına dönmeye karar vermiş. Şatodan çıkıp bahçenin içinde ilerlerken de bahçedeki güzel güller dikkatini çekmiş. Ve güzel isimli kızının ondan gül istediği aklına gelmiş. Tüccar da oradaki güllerden birisini koparıp almak istemiş. Ve gülleri koparmasıyla etrafta bir gürültü peydah olmuş. Ansızın ortaya çıkan gürültüden çok korkan tüccar
Ne yapacağını bilememiş ve az sonra karşısına neredeyse canavarı andıran bir adam çıkmış. Bu adam tüccara çok kızgınmış. Kendisinin tüccara iyilik yaptığını, ona yemekler yedirdiğini, güzelce yatağında uyuttuğunu ama tüccarın da buna karşılık nankörlük yaptığını söylemiş. Karşısına birden çıkan bu çirkin adamdan ve söylediklerinden çok korkan tüccar adama dönüp kopardığı gülü kızına götürmek istediği için kopardığını söylemiş. Ve çirkin adam tüccarın bu konuşması üzerine şaşırmış ve kızgınlığı daha da artmış. Sen benim bahçemdeki gülleri izinsiz koparamazsın demiş. Kendisine yaptığı iyiliklerin karşılığının bu olmaması gerektiğini söylemiş. Bir canavarı andıran çirkin adam en son tüccara bu yaptığının büyük bir cezasının olacağını, eğer kızlarından birisini kendisiyle yaşaması için şatoya yollamazsa 3 ay içinde öleceğini söylemiş. Bizim fakir tüccar da canavara benzeyen bu çirkin adamın söylediklerinden sonra umutsuz bir şekilde eve dönmek için yola koyulmuş. Çünkü kızlarından hiçbirinin bu teklifi kabul etmeyeceğini düşünüyormuş. Saatler süren yolculuktan sonra evine ulaşmış ve başına gelen olayları kızlarına bir bir anlatmış. Babalarının başından geçenlere hiç önem vermeyen iki bencil kız sadece hediye alamadıkları için üzülmüşler. Babalarının yaşadıklarını hiç umursamamışlar. Ama iyi kalpli olan güzel kız ise yaşadıklarına çok üzülmüş. Tüccar baba şatoda canavar görünümlü çirkin adamla yaşadıklarını ve bu çirkin adamın sözlerini de kızlarına anlatmış. Durumun ciddiyetinin farkına varan güzel kız babasının durumuna daha da üzülüp çirkin adamla yaşamak için şatoya kendisinin gidebileceğini söylemiş. Bencil kızlar da elbette güzelin gideceğini, çünkü babasının başlarına gelenin güzele vermek için gül koparmaya çalışmasından olduğunu söylemişler. Bu konuşmalarından günler sonra tüccar ve güzel kız birlikte şatoya gitmişler. Baba kız şatoya gittiklerinde her şeyin 3 ay öncesindeki gibi olduğunu, etrafta yine hiç kimselerin olmadığını görmüşler. Kendileri için hazırlanmış olan masaya oturup bir güzel karınlarını doyurmuşlar. Ve yemeğin sonunda ev sahibi çirkin adam ortaya çıkmış. Güzel kız çirkin adamı görünce çok korkmuş. Çünkü bu çirkin adam babasının anlattığından da çirkin, neredeyse bir canavar görünümündeymiş. Çirkin adam güzel ile konuştuktan sonra artık tüccar onları şatoda bırakıp bencil kızlarının yanına dönmüş. O gece güzel kız rüyasında bir peri görmüş ve peri güzel kıza babasını kurtarmak için yaptığı bu işin çok güzel bir karşılığı olacağını söylemiş. Sabah uyandığında gördüğü rüyanın etkisiyle güzel kız şatoda bu çirkin adamla yaşayabileceğini düşünmüş. Daha sonra da şatoyu ve şatonun bahçesini gezmiş. Güzel kız hem şatoya hem de şatonun bahçesine hayran kalmış. Saatler geçtikten sonra akşam yemek için çirkin adam ve güzel masaya oturmuşlar. Yemek yerlerken çirkin adam güzele ne kadar güzel olduğunu, onu izlemekten büyük keyif aldığını söylemiş. Eğer kendisinden rahatsız olduğunu düşünüyorsa da şatodan çıkıp gidebileceğini belirtmiş. Bunun üzerine güzel ise
çirkin adama şatonun kendisinin olduğunu ve burada yaşamaya devam etmesi gerektiğini söylemiş. Yemek sırasında çirkin adam güzele evlenme teklif etmiş ve güzelin bu teklifine cevap vermesini istemiş. Güzel de çok açık bir şekilde adamı çirkin bulduğunu ve evlenme teklifini de kabul etmeyeceğini söylemiş. Şatoda günlerce yaşayan güzel canavara alışmaya başlamış. Çünkü canavara benzeyen bizim çirkin adam her gün onunla sohbet ediyormuş. Güzel de çirkin adamın kendisiyle konuşmasından artık hoşlanmaya başlamış. Ve çirkin adamdan da tek isteği kendisine evlenme teklif etmemesiymiş. Günler, haftalar, aylar böyle geçip giderken güzel tüccar babasının hasta olduğunu öğrenmiş ve onun yanına gitmek istemiş. Çirkin ise onun gitmesine izin vereceğini ama geri dönmeyeceğini düşündüğü için üzgün olduğunu belirtmiş. Yine de babasının yanına gittikten sonra geri dönmek isterse ona verdiği yüzüğü yastığının altına koyduğunda tekrar şatoya dönebileceğini söylemiş. Güzel de geri döneceğine dair söz vermiş ve ertesi sabah uyandığında kendisini tüccar babasının evinde bulmuş. Güzel, tüccar babasının evinde bir hafta kaldıktan sonra bir gece rüyasında çirkin adamın çok kötü durumda olduğunu, hasta olduğunu görmüş. Ve bu durum karşısında da yüzüğünü yastığın altına koymuş. Sabah uyandığında şatodaymış. Çirkin adamı şatoda çok beklemiş ama maalesef çirkin adam gelmemiş. Bunun üzerine çok üzülen güzel, onun başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşünmüş. Şatodan çıkıp bahçede dolaşan güzel, güllerin arasında çirkin adamın baygın halde yattığını görmüş. Onu baygın halde gören güzel, önce öldüğünü düşünüp çok üzülmüş. O üzüntüyle de hemen çirkin adamın yanı başına gitmiş. Güzelin yanı başına gelmesiyle birlikte çirkin adam kendisine gelip onunla konuşmaya başlamış. Çirkin adam güzelin babasının evinden yanına tekrar gelmeyeceğini düşündüğü için çok kötü olduğunu ve böyle baygın halde güllerin arasına düştüğünü belirtmiş. Güzel de bunun üzerine ona "Sen çirkin bir insan olabilirsin ama çok iyi kalpli birisin. Seni sevdiğimi fark ettim ve artık seninle evlenmek istiyorum" demiş. Bunun üzerine de birden çok güzel şeyler olmuş. Ve bizim çirkin adam ortalıktan kaybolmuş. Ve birden yakışıklı mı yakışıklı, güzel bir prens belirmiş. Bizim güzel de bu yabancı kişiyi görünce üzgün bir şekilde ona çirkin adamı istediğini, kendisini tanımadığını, yanından gitmesini istediğini söylemiş. Ve yakışıklı prens de kendisinin çirkin adam olduğunu, yıllar önce yapılan bir büyüden dolayı bu şatoda yaşamak zorunda kaldığını, çok çirkin bir insana dönüştürüldüğünü anlatmış. Kendisine yapılan büyünün evlenmeyi kabul etmesiyle de bozulduğunu belirtmiş. Güzel, rüyasında gördüğü perinin bahsettiği ödülü aldığını düşünmüş. Daha sonra yakışıklı prens güzeli ve tüccar babasını alıp kendi ülkesine götürmüş. Prensin ülkesinde güzel ve prens çok güzel bir düğünle evlenmişler ve sonsuza dek mutlu mesut yaşamışlar. Bu masalımız da burada bitmiş.
Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri dış görünüşe önem vermeyip herkesi sevenlere, biri de masalı anlatana. 3 küçük domuzcuk masalı. Bundan uzun zaman önce ormanın birinde 3 küçük domuzcuk ve anne domuz birlikte yaşarlarmış. Günlerden bir gün anne domuz küçük domuzcuklara artık evlerinden ayrılmaları gerektiğini ve kendi yuvalarını yapıp orada yaşamalarını söylemiş. Ve küçük domuzcukların eşyalarını hazırlayıp onları uğurlamak için kapıya doğru geçirirken şöyle söylemiş: "Ne olursa olsun her zaman işinizi sağlam şekilde yapın," demiş. Ve bunun üzerine 3 küçük domuzcuk kırlarda gezmeye başlamışlar. 3 küçük domuzcuktan en küçükleri gittikleri yerde samandan ev yapmaya başlamış ve bu evi bir günde bitirmiş. Diğer 2 küçük domuzcuk samandan yapılan evi beğenmemişler. Bunun sağlam bir ev olmadığını söylemişler. Ama küçük domuzcuk onları dinlememiş. Küçük domuzcuk "Benim evime bir şey olmaz," deyip geçiştirmiş ve geri kalan zamanda bol bol oyunlar oynamış. Daha sonra küçük domuzcuklardan ortanca domuzcuk kendisine ormanda bulduğu tahtalardan bir ev yapmaya başlamış. Evini kısa bir sürede bitirmiş ve diğer kardeşlerine göstermiş. Bu ev samandan yapılmış eve göre biraz daha sağlammış ama bu da sağlam değilmiş. Eğer kurt gelip saldıracak olursa evi çok kolay yıkabilirmiş. Büyük domuzcuk bunları ortanca kardeşine söylemiş ama ortanca kardeşi de onu dinlememiş. Küçük domuzcuk ve ortanca domuzcuk sürekli oyunlar oynamışlar. Bol bol eğlenmişler. Küçük domuzcuklardan en büyüğü olan domuzcuk ise kendisine tuğladan ve çimentodan sağlam bir ev yapmaya karar vermiş ve günlerce uğraşıp çaba harcadıktan sonra evini bitirmiş. Günlerce uğraşması sırasında da diğer domuzcuklar en büyük domuzcuğa neden bu kadar uğraştığını sorduklarında domuzcuk onlara evinin sağlam olmasının onu kurttan koruyacağını söyleyerek cevap vermiş. Bir gün kurt karnı çok aç bir vaziyette küçük domuzcuğun evine gelmiş ve dışarıdan seslenmiş. "Kim o?" diyen domuzcuk kurdun sesini duyunca çok korkmuş. Kurt dışarı gelmesini istemiş ama domuzcuk dışarı çıkmamış. Kurt "Eğer dışarı gelmezsen üflerim püflerim evi başına yıkarım," demiş. Bunun üzerine domuzcuk yine dışarı gelmeyince kurt üfleyip püfleyip samandan yapılmış evi yerle bir etmiş. Küçük domuzcuk da bunun üzerine hemen ortanca domuzcuğun tahtadan yapılmış evine gidip sığınmış. Aradan çok bir zaman geçmeden kurt bu defada tahtadan evin önüne gelip domuzcuklara seslenmiş. Onların dışarıya gelmesini istemiş. Domuzcuklar kurdun çağrısına karşılık gelmeyeceklerini söyleyince de kurt yine üfleyip püfleyip tahtadan yapılmış evi başlarına yıkmış. 2 küçük domuzcuk son çare olarak en büyük domuzcuğun yapmış olduğu tuğladan eve sığınmışlar. Eve gittiklerinde başlarından geçenleri bir bir anlatmışlar. Ve büyük domuzcuk da onlara korkmamaları gerektiğini, tuğladan yapmış olduğu evin çok sağlam olduğunu, kurdun onlara hiçbir şey yapamayacağını söylemiş. Ve az sonra kurt dışarıdan seslenmiş. "Açın kapıyı, dışarı çıkın, yoksa üflerim püflerim evi başınıza yıkarım," demiş.
Domuzcuklar da içeriden ona seslenmişler. Evi başımıza yıkamazsın. Bu evi çok sağlam yaptık çünkü demişler. Kurt birazdan üflemiş, püflemiş, gürlemiş ama evi bir türlü yıkamamış. Amacına ulaşamayan kurt dönüp ormana gidip gözden kaybolmuş. Ertesi gün anne domuzun yanına dönen domuzcuklar annelerine olanları anlatmışlar. Ve annelerinin onlara söylediği nasihatın ne kadar doğru olduğunu yaşayarak öğrenmişler. Mutlaka her işimizi dosdoğru ve sapasağlam yapmalıyız ki başarılı olalım demişler. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri işini her zaman sağlam yapanlara, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.